Yeşil Enerji Zirvesi'ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli konuklar, dünyamızın son geldiği noktada enerjiye, özellikle yeşil enerjiye olan ihtiyacın oldukça farkındayız. Öyle ki dünya üzerindeki aslında enerji kaynakları, bununla birlikte küresel iklim değişikliğinin artık çoktandır hissedilen boyutları ve bugün gelişen noktada da enerjideki dönüşümün tam merkezinde bulunmaktayız. İşte tam bu noktada bizler sizlerle bugün enerjide büyük dönüşümün önemli basamaklarını, önemli başlıklarını bugün burada masaya yatıracağız. O başlıklardan bir tanesi elbette ki karbon piyasaları. Karbon piyasalarını konuşacağız, gelişmeler ve bir diğer başlığımız sanayi ve enerji sektöründeki stratejiler ve bununla birlikte finansman kaynaklarını da masaya yatıracağız. Sunucunuz bendeniz Sevinç Satıroğlu. Bugün boyunca sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Kıymetli misafirler, bugün bizlerle olan konuklarımız arasında kamu, özel sektör, akademisyen ve STK'lardan kıymetli temsilciler bulunuyor ve bizler birazdan kendilerini sahnemizde ağırlamaya başlayacağız ve gün boyunca oturumlarla bizlerle birlikte olacaklar. Tabii koltukları onlara bırakmadan önce açılışımız gerçekleşecek ve sürdürülebilir bir geleceğe giderken aslında burada öngörüleri paylaşacaklar. Sektörel işbirlikleri içinde önemli bir alanı oluşturmuş olacağız, fırsatı oluşturmuş olacağız. Evet, ulusal düzeyde farkındalık yaratma sorumluluğumuzun da oldukça farkındayız ve bu konuda istiyoruz ki bugün zirvemizin sonunda farkındalıkla, işbirlikleriyle aslında katma değerli bir günü tamamlamak. Öyleyse konuklarımızı hemen davet ederek başlayacağız ama öncesinde hoş geldiniz konuşmalarımız var. Enerjide Dijitalleşme Derneği Genel Sekreteri Sayın Gökberk Bilgin'i konuşmaları için sahnemize davet etmek isterim. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Değerli misafirler, saygıdeğer sektör temsilcileri, hepinizi ikinci Yeşil Enerji Zirvesi'nde selamlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün burada enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli başlıkları konuşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Karbon piyasalarından yeşil finansmana, sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar geniş bir yelpazede önemli konu başlıklarını ele alıyor olacağız. Biliyorsunuz Türkiye kendine özgü şebeke sorunları ve coğrafi çeşitliliğiyle aslında dünya genelinden daha farklı bir enerji altyapısına da sahip olduğu alanları var ve bu durum dijital çözümlerin de bize özel olarak hazırlanmasını, tasarlanmasını zorunlu kılabiliyor. Ancak bu zorunluluk aynı zamanda ülkemizin elde ettiği hızlı tecrübeyle beraber dünya genelinde enerji sektöründe önce olabileceği fırsatları da sunabiliyor. Öte yandan bu süreçte aşmamız gereken zorluklar söz konusu olduğunda EDİDER olarak bu zorlukların üstesinden gelmek ve çözümler üretmek için kamu, özel sektör, akademi gibi paydaşları bir araya getiren platformlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de bu anlayışta bir aradayız. 2024 yılı EDİDER için aslında oldukça verimli bir yıl oluyor. Bu yıl toplayıcılık, depolama hizmetleri ve tüketici hizmetleri gibi alanlarda geliştirilen mevzuatlara önemli geri bildirimlerde bulunma fırsatı yakaladık. Özellikle toplayıcılık konusu enerji dönüşümünde dağıtık enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunda kritik bir rol oynadığı için bu bağlamda yayınlanan mevzuat taslakları üzerine üyelerimizle yaptığımız çalışmalarla kamu kuruluşları ve sektör temsilcilerine sağladığımız kapsamlı görüşler ilgiyle takip ediliyor. Bununla birlikte Mayıs ayında Enerji Depolama Sistemleri Derneği ile düzenlediğimiz 2. Enerji Depolama Sistemleri sektörümüzdeki depolama teknolojilerinin yaygınlaştırılması için gerekli adımların tartışıldığı kıymetli bir platform daha oldu. Pek çok deneyimli profesyoneli bir araya getirerek depolama konusunda önemli teknolojilerin geleceği hakkında kıymetli içgörüleri paylaşma fırsatımız oldu. Çalışmalarımız 1 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirdiğimiz enerji sektöründe yapay zeka uygulamaları konferansı ile devam etti. Üyelerimizin yapay zeka teknolojilerini nasıl kullandıklarını inceleme fırsatımız oldu bu çalışmada da. 10 tane şirketimiz 19 tane vaka örneği sunarak Türkiye'nin enerji sektöründe yapay zeka uygulamalarında hangi aşamada olduğunu aktarma fırsatı edindiler.
Bununla beraber hazırladığımız, sektörle paylaştığımız bir anket çalışmaları ve buradaki bulguları da toplayarak ulusal ve uluslararası seviyede bu alandaki yetkinliklerimizi gösterecek bir rapor hazırlığı içerisindeyiz. Bunu da önümüzdeki dönemde paylaşıyor olacağız. Ediler olarak bu tip faaliyetlerle Türkiye'nin enerji sektöründe dijitalleşme, yeşil dönüşüm süreçlerine destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sektördeki tüm paydaşlarımızla işbirliği yaparak enerji verimliliğini arttırmak, karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilir enerji çözümlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz. Bugünkü zirvemiz özellikle karbon piyasaları, enerji sektörü ve yeşil dönüşüm gibi konularda sektördeki en önemli güncel gelişmeleri ve stratejileri ele almak amacıyla tasarlandı. 4 kıymetli panelimiz olacak. İlk oturumumuzda sınırda karbon düzenleme mekanizması ve Türkiye'yi ele alıyor olacağız. Avrupa Birliği ile ticaret ilişkilerimizi şekillendirecek olan bu mekanizmanın sektör olan etkilerini, uyum sürecinde karşılaştığımız zorlukları konuşuyor olacağız. SKDM bildiğiniz gibi Türk sanayisi için hem büyük fırsatlar hem de ciddi tehditler barındırıyor. Bu oturumda Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası ve İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan kıymetli temsilciler ile ülkemizin bu sürece nasıl adapte olabileceğini değerlendiriyor olacağız. İkinci panelimiz Türkiye'de yeşil finansmana nasıl ulaşırız konu başlığını ele alıyor olacak. Yeşil dönüşüm için finansal kaynaklar erişimin önemini, yeşil ekonomiye geçişin en önemli ayaklarından biri olan sürdürülebilir finansmanı, sermaye piyasalarından bankacılığa kadar geniş bir yelpazede bu araçları nasıl kullanabileceğimiz zorluklar, fırsatlar neler hep birlikte inceleyeceğimiz konu başlıkları olacak. Burada TSKB, QNB Finans Invest, GEF Türkiye ve MEX gibi sektörün önde gelen temsilcileri finansal çözüm ve stratejilerini bizlerle paylaşıyor olacaklar. Üçüncü panelimizde karbon piyasaları ve enerji sektörü oturumumuzda karbon ticareti, enerji sektörüne getirdiği fırsatlar ve yenilenebilir enerji yatırımlarının etkileri konuşuluyor olacak. Türkiye'nin bu süreçte enerji sektöründeki uygulamalarını pek çok değerli enerji sektörü şirketlerimizden gelen temsilcilerle ele alıyor olacağız ve son olarak da kurumsal sürdürülebilirlik raporlamaları ile programımızı tamamlıyor olacağız. Biliyorsunuz 2024 yılında yürürlüğe giren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları şirketler için sürdürülebilirlik raporlamasını zorunlu hale getirdi. Bu panelde de bu raporlama sürecinde karşılaşılan zorluklar, denetim süreçleri, firmaların bu düzenlemelere nasıl uyum sağlayabileceği ile ilgili konu başlıklarını Akyük Holding, Türkiye İş Bankası, Deloitte ve CDP Türkiye'den değerli konuklarımız ile paylaşma fırsatı yakalıyor olacağız. Değerli konuklar, bildiğiniz üzere teknolojik dönüşüm ancak insanları bu sürece uyum sağlamaya ikna edebildiği ölçüde başarılı olabiliyor. Yeni teknolojilerin eskisinden çok daha hızlı hayatımıza girdiği bu dönemde insanları en hızlı şekilde adapte edebilmek için de doğru iletişim politikalarını etkin bir şekilde uygulayabilmemiz gerekiyor. Bu alanda ülkemizde öncü isimlerden olan Dr. Sertaç Doğanay'ı da özel oturumumuzda dinleyecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Enerji, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli içgörüler öğreneceğimiz için de oldukça heyecanlıyım. Yine dijitalleşme alanında önemli bir adım olan, Türkiye'nin ilk dijital yeşil pazar yeri olan ATP GreenX platformunun da bir yıl boyunca attığı adımlar ve sağladığı hizmetlerin geldiği noktaları dinliyor olmakta bu alandaki dijital teknolojilerin seyri hakkında önemli bilgiler sağlayacağını düşünüyorum. Bu vesileyle de değerli üyemiz ATP GreenX'e bu yolculukta 2 yıldır bizlerle birlikte oldukları için ve bu zirvemize de yine sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Bu zirvenin hazırlık sürecinde yaklaşık 3 ay boyunca yoğun mesai harcadığımız sevgili Tuğba Tanıl ve Melis Sinan'a da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bugünkü zirvemizin enerji sektöründe yeşil dönüşümün hızlanmasına, karbon ayak izi azaltma yolunda kritik adımların atılmasına ve Türkiye'nin sürdürülebilir enerji geleceğini şekillendirmede sektörel işbirliklerinin arttırılmasına büyük katkı sunacağına inanıyorum. Burada konuşulacak konuların da ulusal ve uluslararası düzeyde enerji sektörüne yol gösterecek yeni stratejiler ve projeler için birer referans noktası olacağını düşünüyorum. Saygılarımı sunarım. Teşekkürler. Evet, Sayın Bilgin'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de ATP Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tuncer Köklü'yü davet etmek isterim. Buyursunlar Sayın Köklü. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Saygıdeğer katılımcılar, bu sene ikincisini gerçekleştireceğimiz Yeşil Enerji zirvemize hepiniz hoş geldiniz.
Birbirinden değerli konuşmacıların ve sektörün uzmanlarının bir araya geleceği zengin paneller ile dünyanın karşı karşıya olduğu bu en büyük sınavlardan biri olan iklim krizini farklı yönleriyle ele almaya çalışacağız. Tüm gezegeni etkileyen bu krizin derinliği her geçen gün artmakta. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi ve Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler Raporu gibi raporlarda bu konunun aciliyetini hepimize bir kez daha vurguluyor. İklim değişikliği elbette çok yönlü bir tehdit. Bu sadece çevresel değil, aynı zamanda küresel, toplumsal ve ekonomik sistemlerimizi de doğrudan etkilemekte. Son yüzyılda dünyamızda küresel sıcaklığın 1 derece yükselmesiyle hepimizin şahit olduğu aşırı hava koşulları hızla artış göstermekte. Ekolojik sistemlerinde dengesini bozan bu değişim, hepimizin bildiği gibi biyolojik çeşitlilik kaybından su kıtlığına kadar pek çok sıkıntıya neden olmakta. Bu durum iş dünyasını, ekonomileri, toplumları temelden etkileyen büyük bir dönüşümü de ifade ediyor. Bu konuda elbette iklim krizinin etkilerini sadece bilmek ve anlamak yetmiyor. Maalesef bunun sonuçlarını aksiyon alınmakta geciken son bir yüzyılda neler olduğunu görerek yaşamak durumunda kaldık. Bütün bu konuların üzerinde tartışmak, çözüm önerileri bulmak ve daha önemlisi bu çözüm önerileriyle ilgili adımları cesaretle atmak artık bizim için olmazsa olmaz bir gerçek. Bizler Ata grubu olarak iklim kriziyle ilgili sorumluluklarımızı büyük bir ciddiyetle ele almaktayız. Yenilenebilir enerji, son dönemlerde yaptığımız yatırımlar, karbon ayak izi yönetimi konusundaki projelerimiz ve kaynak verimliliği odaklı inovasyonlarımız, sürdürülebilir gelecek için attığımız önemli adımlardan birkaçını oluşturuyor. Çevresel duyarlılığı tüm işlerimizin ve stratejilerimizin sürekli olarak odağında tutmaya çalışıyoruz. Özellikle ATP GreenX grubumuzun sürdürülebilirlik stratejilerinde kritik bir yol üstlenmekte. Bugün öğleden sonra detaylı olarak dinleyeceğimiz ATP GreenX, karbon ayak izinin ölçülmesi, azaltılması ve yönetilmesiyle ilgili döngüsel ekonomi uygulamaları ve enerji yönetimi konularında yenilikçi çözümler gerçekleştirmekte. Paris Anlaşması ile uyumlu olarak 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %41 oranında azaltmayı, 2053'te de net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefe olan bağlılığımız, grubumuzun da uzun vadeli sürdürülebilirlik taahhütleri arasında yer almakta. Bu konuyu sadece regülasyonlara uyum olarak değil, aynı zamanda iş dünyasının geleceği içinde bir zorunluluk olarak görüyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi gibi küresel inisiyatifler, sanayi ve enerji sektörlerinde yeni stratejilerinde kapılarını bizlere açıyor. İklim finansmanı ve adil enerji geçişi konularında güçlü adımlar atmayı hedefleyen grubumuz, stratejik işbirlikleri ve yenilikçi finansman modelleriyle bu küresel çabalara önemli katkılarda bulunmaya çalışmakta. Tüm bu kazanımların bireysel çabalarla elde etmenin mümkün olmadığının da hepimiz farkındayız elbette. Herkes, her paydaş elini taşın altına koymalı ve birbirinden güç almak zorunda. Ancak birlikte çalışarak sektörler arası işbirlikleriyle sürdürülebilirliğe dair gerçek bir fark yaratabileceğimize inanıyorum. Unutmamak gerekir ki hep birlikte daha adil, dayanışma içinde güçlü ve yeşil bir gelecek inşa etmek için atacağımız adımlar sadece bugünkü değil, gelecek nesilleri de şekillendirecek. Sözlerime son verirken bu sene ikincisini gerçekleştireceğimiz Yeşil Enerji Zirvesi'nin son derece başarılı geçmesini ve çıktılarının karşı karşıya olduğumuz bu küresel iklim krizine bir nebze de olsa katkıda bulunmasını dilerim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler.